Sevgili dostlar merhaba. Avrupa'nın ortasında çok tehlikeli bir restleşme tırmanarak devam ediyor. Putin ve Rusya diyor ki biz gerekirse nükleer silahları kullanırız. Ayrıca Putin'in çevresindeki önemli yetkili adamlar neredeyse hemen hemen her hafta yok işte Fransa'yı vururuz, İngiltere'yi vururuz, Almanya'yı yerle bir ederiz gibi açıklamalar yapıyorlar. Bir görüşe göre bu açıklamaların nedeni Rusya'nın tehdit ederek, blöf yaparak Avrupa'yı ve Amerika'yı durdurma çabası. Ukrayna Savaşı'na desteklerini kesmeye çalışıyor Rusya böyle davranarak. Ancak diğer taraftan görünüşe göre Batı dünyası da bu resti görmüş görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya çarşamba günü dün bir açıklama yaptılar, ortak açıklama. NATO zirvesi devam ederken bu açıklama geldi ve iki devlet Almanya'ya hipersonik füzeler de dahil olmak üzere bazı çok güçlü ve menzili çok uzun füzeleri yerleştirme kararını aldılar. Bu füzeler sayesinde Amerika Birleşik Devletleri ordusu Rusya'nın özellikle batı kesimini, batı oblastlarını çok daha rahat bir şekilde vurma gücüne, kapasitesine kavuşmuş olacak. Ayrıca bu füzelerin sadece konvansiyonel başlık değil, nükleer başlık da taşıyabileceğini düşündüğümüzde Amerika'nın Rusya'ya karşı nükleer kapasitesinde de çok ciddi bir artış meydana gelecek. Biliyorsunuz Amerika'nın Avrupa'daki askeri merkezi Almanya. Almanya'da Amerika'nın askeri üsleri var. Ayrıca on binlerce Amerikan askeri de Almanya'ya konuşlanmış vaziyette. Şimdi Almanya'ya çok daha uzun menzilli ve imha gücü yüksek füzeler de geliyor. Askeri uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri bu füzeleri sadece Almanya'ya değil başka ülkelere de yerleştirebilir ve bu karar önümüzdeki birkaç yıl içerisinde şekillenebilir. Rusya geçtiğimiz günlerde müttefiki Beyaz Rusya ile birlikte taktik nükleer silah tatbikatları yapmıştı. Bazı Rus yetkililer ise ellerindeki hipersonik füzelerin Londra'yı veya Paris'i kolayca vurabileceğini iddia etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya çarşamba günü yapmış oldukları açıklamayla bu iddialara rest demiş oldular. Bu iddialara karşılık vermiş oldular. Aşamalı konuşlandırmalar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Almanya'ya SM-6 Tomahawk seyir füzeleri ve Avrupa'daki mevcut yeteneklerden daha uzun menzilli füzeler yerleştirecek. Bu füzeler genellikle 499 kilometrenin üzerinde menzile sahip füzeler. Yani 500 kilometre, 700 kilometre, 800 kilometre gibi daha uzun menzilli füzeler Almanya'ya yerleştirilecek. Haritaya baktığımız zaman Almanya'dan yaklaşık 800-900 kilometre menzilli bir füzenin Rusya'nın pek çok noktasını vurabileceğini ve Belarus'un çok noktasını vurabileceğini görebiliyoruz. Amerikan yetkililer hipersonik füzelerin de bu kapsamda Almanya'ya yerleştirileceğini söylüyorlar. Ancak hipersonik konusunda Amerika'nın Rusya'ya göre bazı geri kalmış yönleri var. Hipersonik füzeler hala geliştirilme aşamasında ve Amerikalılar bu konuda gösterdikleri performanstan çok memnun değiller. Ancak bu yıl veya önümüzdeki yıl bazı hipersonik füzelerin belli bir olgunluğa ulaşacağı iddia ediliyor ve bu füzeler fabrikalardan çıkar çıkmaz da yerleştirilecekleri yerlerin başında Almanya geliyor. Menzili 500 kilometreyi aşan bu tür kara konuşlu füzelerin kullanımı aslına bakarsanız 1987 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve o zamanki adıyla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olan Moskova arasında orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması uyarınca yasaklanmıştı. 2019 yılına kadar yasaklanmıştı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın 9M729 isimli karadan fırlatılan seyir füzesini geliştirmesini gerekçe göstererek Moskova'nın anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etti ve 2019 yılında INF olarak da bilinen bu anlaşmadan çekildi. Yani Amerika'nın 2019 yılında çekilmesiyle birlikte 500 kilometreyi aşan kara konuşlu füzelerin kullanımı yasak olmaktan çıkmış oldu. Niye? Anlaşma çünkü çöpe atıldı. Kremlin, Rus tarafı bu suçlamaları defalarca reddetti. Yani böyle bir şey yapmadığını, böyle bir kara füzesi geliştirmediğini iddia etti. Ve daha sonra INF anlaşmasıyla yasaklanan menzili 500 kilometre ile 5500 kilometre arasında değişen
kara konuşlu balistik ve seyir füzelerinin geliştirilmesine kendisi de moratorium verdi. 1987 anlaşması gereğince 1990'lı yıllarda Macaristan, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ellerindeki bu tür füzeleri imha etmişlerdi. Daha sonra Slovakya ve Bulgaristan da bu tür füzeleri imha etti. 1987 anlaşması iki süper gücün nükleer silahlarını azaltma ve bir silah kategorisinin tamamen ortadan kaldırılması amacını güdüyordu. Fakat geldiğimiz noktada bu anlaşma tamamen çöpe atılmış oldu. Yani dünyanın aslına bakarsanız 1987 yılından bugüne bu konuda gelişmediğini, tam aksine geriye gittiğini söylemek mümkün. Bu saat itibariyle Amerika'da, Rusya'da 500 kilometre ile 5500 kilometre arasındaki silah kategorisinde, füze kategorisinde istediklerini yapabilirler ve istediklerini yapmaya da zaten başladılar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayı sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Asya'ya benzer füzeler getirmesinin ardından Moskova'nın da orta ve kısa menzilli nükleer kapasiteli füzelerin üretimine yeniden başlaması gerektiğini ve daha fazla füze üreteceklerini açıkladı. Putin, Rusya'nın bu tür füzeleri konuşlandırmayacağına dair geçmişte söz verdiğini, ancak ABD'nin füzelerin üretimini yeniden başlattığını, füzeleri tatbikat için Danimarka'ya getirdiğini ve ayrıca Filipinlere götürdüğünü söyledi. Putin bu konuda haklı, çünkü Filipinlere bu füzeler işte birkaç ay önce, Nisan 2024'tü galiba, Filipinlere bu füzeler yerleştirildi. Danimarka'da da tatbikatta bu füzelerin launcher denilen o füzeleri fırlatacak silahın getirildiğini biliyoruz. Amerika'nın almış olduğu son karar aslında Washington DC'nin olası bir küresel çatışmaya nasıl hazırlandığını bizlere gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın 5 noktasında Multi-Domain Task Force denilen MDTF'ler kuruyor. Yani bir tür kuvvet birimi oluşturuyor. Bu birimler hava, deniz, kara, uzay ve siber alanlarda birlikte hareket kabiliyetine sahip çok etkili bir vuruş gücünü ifade ediyor. Amerika bunlardan dünyanın dört bir tarafına 5 tane kuracak. Bunlardan bir tanesi kuruldu. Nereye kuruldu? Almanya'ya kuruldu. Avrupa'ya kuruldu. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri açısından Avrupa özel bir öneme sahip. 5 tane kuvvetten biri buraya oluşturuluyor. Burada oluşturuluyor. Bunlardan bir diğeri ise Amerika'nın Kuzey Kaliforniya bölgesinde olacak. Kuzey Kaliforniya merkezli olarak çalışacak. Ama geri kalan 3 tanesi nereye kurulacak derseniz, geri kalan 3 tanesi Hint-Pasifik Okyanusu'na dağıtılacak. Pasifik ve Hint Okyanusu'nda 3 tane Multi-Domain Task Force denilen birim oluşturulacak. Aslına bakarsanız Kaliforniya'yı da buraya eklediğinizde 4 tanesi Hint Okyanus bölgesine kurulmuş oluyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Amerika için Avrupa hala önemli. Oraya bir tane böyle bir güç kuruyor ve füzelerini, çok özel silahlarını oraya yerleştiriyor. Fakat geri kalan Multi-Domain Task Force denilen birimin 4 tanesi Asya Pasifik bölgesine kurulmuş oluyor. Hint Okyanusu'na ve Pasifik'e. Bu ne demek? Bu şu demek: Amerika bundan sonra kendisine yönelebilecek tehdidin %80'ini Çin'den alıyor. Çin'e karşı bir hazırlık yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Fakat şu anda Avrupa'nın göbeğinde sıcak bir çatışma, sıcak bir savaş var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşmiş en ateşli, en tahripkar savaştan bahsediyoruz. Ve bu savaş içerisinde Amerika el yükseltiyor. Hipersonik füzeleri, çok uzun menzilli füzeleri Almanya'ya, Avrupa'nın kalbine, ortasına getirme kararı alıyor. Evet, Avrupa'da sular ısınıyor, gerilim tırmanıyor. Şimdilik bu kadar. Sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.